Öncelikle herkese bu güzel özel günümüzde hoş geldiniz demek istiyorum. Dijitalleşen yeşil enerji, pazar ve trendlerini konuşacağımız bugün de öncelikle aslında hepimizin yakından bildiği sürdürülebilirlik kavramı günümüzün ana trend konuları. Stratejilerimiz bildiğiniz üzere sürdürülebilirlik üzerine kurgulanıyor ve ana hedeflerimizin arasında sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir bir gelecek, sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilirle başlayan daha sayabileceğimiz bir ton içerikle dolu stratejilerimiz ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şimdi stratejilerin içerisinde açıkçası en önemlisi yeşil enerji kullanımı ve yeşil sertifikalar bütün şirketlerin ve kurumların en başındaki ana hedefler arasında yer alıyor. Neden dersek aslına bakarsanız yakın tarihte 2023 itibariyle emisyon raporlamaları mevzuatsal düzenlemelerle hayatımıza girmiş bulunuyor. İlk etapta belli başlı sektörlerle emisyon raporlamalarına başlıyoruz. Demir, çelik, alüminyum, kağıt, gübre, hidrojen gibi ilk etaptaki yapacağımız ilk aşamadaki kısım aslında verilerimizi ve emisyonlarımızı raporlamak olacak. Daha sonrasındaki asıl uygulama dönemine Ocak 2026 itibariyle giriyor olacağız. Ve peyderpey aslında bakarsanız 2030 yılına kadar tüm sektörümüzün, kurumlarımızın hedeflerini ve stratejilerini hazır olacak şekilde kurgulamaları gerekiyor. Neden yeşil enerji ve neden enerji sertifikaları dediğimizde aslında çevresel sürdürülebilirlikte, ekonomik sürdürülebilirlikte olmazsa olmaz yeşil enerji kullanımını bir an önce kullandığımız fosil kaynaklar yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Peki sadece yeşil enerji bütün dünyaya ve kendi ülkemize baktığımızda ne kadar yatırım yapılsa da ülkemizin belirli alanlarına bu hedefler konulsa da yetecek mi? Ne yazık ki hayır. Yerine tabii ki yeşil sertifikalarla da tamamlamamız ve doldurmamız gerekiyor. Peki devam edelim. Global tarafta dünya bu doğrultuda yatırımlarını nasıl planlıyor? Gördüğünüz üzere 2022'de 2030 gigawatt olan dünyada kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2030 yılında 11 gigawatt'a kadar çıkması planlıyor. Ve bütün stratejilerde hem ülkelerin hem devlet hem şirketlerin aslında bakarsanız kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bugünkü yapılan yatırımlardan bile çok daha fazlasını yaparak ancak karbon nötr hedeflerimize ulaşacağımız görünmektedir. Tabii ülkemizde baktığımız zaman gerek kurumlarımızın gerek şirketlerimizin hedefleri doğrultusunda 95,9 gigawatttan 149 gigawatt'a çıkacağımız büyük bir yenilenebilir enerji güç payıyla dünyada yer alıyor olacağız. Gördüğünüz üzere Avrupa'da ilk 4, dünyada ilk 10 arasına gireceğimiz bir plandan bahsediyoruz. EPDK'nın doğrultusunda şirketlerin, özel sektörlerin kendi planlarına koyduğu çok ciddi bir yenilenebilir enerji kaynağı planlamamız var ki bu piyasayı ve bu sistemi gerçekten çok ama çok iyi yönetiyor olmamız gerekecek. Peki bu sistemin yönetilmesi için neye ihtiyaç var? Tabii ki her şeyden önemlisi birbiriyle konuşan sistemlere ihtiyaç var. Ama ona bir sonraki slaytta neden dijitalleşmemiz gerekiyor dediğimiz kısımda yer vereceğiz. Peki neden yenilenebilir enerji sertifikaları? Aslında dedik ki evet bütün ülkeler kurulu gücünü stratejileri doğrultusunda temiz enerjiye dönüştürüyor. Ancak paralelinde tüketimimiz de artıyor. 2030 yılına doğru baktığınızda %30 artışlara varan ne kadar çok yatırım yapılırsa yapılsın olan yeni teknolojik gelişmelerle beraber aslında bakarsanız enerji tüketimimiz de artıyor. Dolayısıyla sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına üretim yaparak ne yazık ki karbon nötr hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Hem yenilenebilir enerji sertifikaları hem karbon sertifikaları bu doğrultuda bizlere yol gösterecek. Neden yenilenebilir enerji sertifikalarına ihtiyacımız var dersek aslına bakarsanız bir REK yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturan her bir megawatt saat enerji için oluşturuluyor. Yani aslında elinizde bir yenilenebilir enerji sertifikası aldığınızda bir yenilenebilir enerji üretim kaynağından tesisinizin tükettiğini kanıtlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık bu sertifikayla fosil kaynaklar yerine temiz enerji kullanarak bu ürün üretimimi gerçekleştiriyorum diyorsunuz. Ve aslında bakarsanız halka açık firmalarda izlenebilirlik, artık sürdürülebilirlik kriterleri oldukça önemli. Bunlar endekslere artı puan olarak yazmakta ve
bütün bu ekosistemin yönetiminde yeşil finansmana oldukça büyük katkısı olmakta. Yani bir yenilenebilir enerji kaynağını kullanıyor olmanız, yeşil sertifikayı kullanıyor olmanız ve bu tür yatırımlara destek verecek finansmanı, yeşil finansmana kolay ulaşımınızı sağlıyor. Dolayısıyla aslında tam da bir ekosistemden bahsediyoruz. Burada değerli konuklarımızın arasında finans sektöründen, enerji sektöründen ve sanayi dünyasından tam da dediğimiz üçlü bir zirvenin içerisindeyiz. Ve gerçekten bu ekosistemin parçalarını çok doğru oturtmamız gerekiyor ki finans dünyasında da çok ihtiyacımız var. Gerçekten bütün bu sistemin her şeyden önemlisi çalışabilmesi için yeşil finansmanla finanse ediliyor olması gerekiyor. Ve diğer taraftan da sürdürülebilirlik stratejilerini tüketim tarafının, sanayimizin doğru hedeflerle yerine getirebilmesi için de bu ekosistemin bir çark döndürerek birlikte çalışıyor olması lazım. Şimdi sertifika dediğimiz aslında nasıl ulaşıyor? Yenilenebilir enerji üretim tesislerinden bir rüzgar, bir güneş, bir hidroelektrik santralinden üretilen elektrik şebekeye veriliyor. Şebekeden sonra şirketinize geliyor. Bu yeşil enerji kaynağının kullanımını gösteren bir akış. Yeşil enerji sertifikası ise yenilenebilir enerji kaynaklarından yine üretilen bir enerji sertifikasının enerji kuruluşları ile enerji sertifika üretici kuruluşların belgeleri sertifikalandırılmasıyla yine şirketinize ulaşmış oluyor. Şimdi bu sistemde aslında bakarsanız şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen sertifika alıcılara ve satıcılara yani ihtiyacı olan tarafa bir talep doğrultusunda geliyor. Yani biz bu akışı manuel bir şekilde görüyoruz. Alıcı telefonla satıcıyı arıyor. Satıcı sertifikasını talep üzerine üretiyor. Ancak o kadar çok alıcı ve o kadar çok satıcı var ki aslında Türkiye'deki bizim mevcut nüfusumuzu düşünürsek, sanayideki üretim ve tüketim tarafındaki kitlemizi düşünürsek bir araya getiren bir platform olmalı ki gerçekten büyük bir pazara doğru ilerleyelim. Aslına bakarsanız global pazar 27,2 yıllık büyümeyle 111 milyar dolara ulaşacağı gösteriyor 2030 yılında. Yani bugünden diğer sektörleri analiz ettiğimizde, yatırım yapmaya bugün karar vermek istediğimizde büyük bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Şu andaki bu öngörü global yeşil enerji sertifika pazarının tüm yeşil enerji yatırımlarının yapılmasına rağmen olan pazar. Yeşil enerji sadece ürününü kullanmak ne yazık ki bizi karbon nötr hedeflere götürmeyecek. Ve bu büyük pazarda Türkiye'nin biraz önce gösterdiğim slaytta gördüğünüz üzere yeri çok büyük. Hem Avrupa'da hem globalde büyük bir pazar hacmine sahip olabileceğiz ve buna hazırlıklı olmalıyız. Nasıl hazırlıklı olabiliriz? Dedik ki bugün konumuz sürdürülebilirlik, bugün konumuz dijitalleşme. Nasıl dijitalleşebiliriz? Birazdan adımlara teker teker bakıyor olacağız. Evet, biz dijital anlamda gerekli yatırımları yapıp bir entegre sistem yönetimini enerji piyasasında kurabilirsek, alıcıyı, satıcıyı, finans sektörünü bir araya getirmemiz durumunda şu anki olan hacmimiz 26,6 yani global piyasadaki büyümeye paralel bir oranla büyürsek yaklaşık 120 milyon dolarlık bir pazara hakim olacağız. Şimdi bu rakamların üzerine aslında bakarsanız eklenebilecek çok fazla ek kaynak olabilir. Bugün kullandığımız yenilenebilir enerji kaynakları inovasyona uğrayıp, çeşitlenip çok daha farklı enerji türleriyle bunları çeşitlendirmek mümkün. Ama hep birlikte hazır olmalıyız. Evet, pazarın büyümesini sağlayacak faktörler neler dedik? Öncelikle akıllı kontratlar. Finans piyasasından alacağımız, öğreneceğimiz çok şey var. Gerçekten enerji piyasasında şu anda gördüğümüz hala fiziksel kontratlarla işlem yapıyoruz. Islak imzalı sözleşmelerdense akıllı kontratların olduğu e-imzayla sözleşmeleri imzalayabildiğimiz platformlar üzerinden onaylayıp herhangi bir ıslak imzaya gerek kalmadan süreçleri tamamladığımız bir yapıya geçmek zorundayız. Akıllı kontratları ATP GreenX platformumuzda konumlandırdık. Dedik ki mevzuatımıza uygun, paralelinde çalışmalarımızı devam ettirerek öncelikle bir çerçeve sözleşme imzalatalım. Çerçeve sözleşmenin imzalanmasına takip, arkasından sistem protokoller üretsin.
Ve üretilen protokoller tamamen platformda onaylanabilir. Gerekirse mail adresinizden imzalayabilirsiniz. Ama tek bir sözleşmeyle tüm işlemleri protokoller üzerinden yürüterek ilerliyor olacağız. Akıllı kontratlardan sonra veri analizi platformları diyoruz. Veri olmazsa olmaz. Finans piyasasındaki yine aslına bakarsanız veri ağır sektör enerji piyasasında da görünüyor. Hepimizin öncelikle 2030'a kadar hazır olmamız için veriyi düzgün işlememiz, saklamamız ve doğru yönetiyor olmamız lazım. Veri analitik platformlarda aslına bakarsanız şu anda fiyat istikrarının olmadığı bir sertifika ticaret ortamının içerisindeyiz. Alıcının satıcıya zor ulaştığı, alıcının satıcıya ulaştıktan sonra satıcının hangi fiyattan sattığı, alıcının hangi fiyattan satın alması gerektiğine ilişkin bir öngörüsünün olmadığı, piyasadaki dünyada genel fiyatlar nerelerde, biz neredeyiz, genel bir görünüme sahip olmadan ticari işleme başlanıldığı bir sertifika ticaret sisteminden bahsediyoruz. Bu sistemi bir an önce veri analizi platformlarıyla dönüştürüp, tamamen aslına bakarsanız fiyatların izlenebildiği, haberlerin izlenebildiği bir ticari platforma doğru dönüştürmek istiyoruz. Ve bir diğer konumuz entegre sistemler. Entegre sistemler bu konuda olmazsa olmaz. AB'nin her şeyden önemlisi sınırda karbon düzenlemesiyle ülkelerin sistemlerine, borsadaki sistemlere entegre olabileceğimiz altyapıları bir an önce hazırlayıp birbiriyle konuşan sistemleri bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Özellikle bu konuda yine finans piyasasına gidiyor olacağım ki bu konudaki tecrübeyi, finans piyasasında yaşanan tecrübeyi enerji sektörüne aktarmamız lazım. Dijital takas ve saklama diyoruz. Dijital takas ve saklama bu ürünün gerçekten en çok zorlanarak konumlandırdığımız ama bir taraftan da şu anda gelen geri bildirimlerle keyfini çıkardığımız bir kısım. Dijital takas ve saklama şu anki pazarda olan öncelikle problemden yola çıkarak tasarlanmış bir özellik. Alıcı ile satıcı arasında dedik ki fiyat istikrarı ile ilgili pazarda bir sıkıntı var. Diğer taraftan ise sertifikanın ulaştırılması, sözleşmenin iletilmesi, tüm bu operasyonel süreçlerin düzgün bir şekilde tamamlanamaması, güvenli alıcıya ulaşmak, her alıcı ve satıcı arasında işlemlerin gerçekleşememesi gibi süreçlerden dolayı yaşanan olumsuzlukları teknoloji firması olarak nasıl indirgeyebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz dedik. Dijital takas ve saklama sistemini kullandık. Platformun içerisinde yapılan işlemlerin hepsi dijital cüzdanla yapılıyor olacak. Dijital cüzdan aslında bakarsanız takas bankın görevini görüyor olacak. E-para lisanslı bir kuruluşla yapmış olduğumuz bu anlaşma neticesinde öncelikle sertifikanın ulaştığından daha sonrasında da paranın gönderdiğinden emin olarak ATP Greenex burada hem alıcıya hem de satıcıya aracı olmuş olacak. Diğer taraftan dijitalleştirilen süreçler diyoruz. Manuel götürülen o kadar çok süreçlerimiz var ki bir tarafta Excel'ler, bir tarafta mailler, bir tarafta sözleşmeler. Bütün süreçlerin olabildiğince kontrat yönetiminde, ödemelerde ve akıllı kontratlar olarak başlıklarında bu süreçleri sizler için optimize etmeye çalıştık. Ama bunun daha yapılacak, bu başlıkta yapılacak çok işimiz var. Olmazsa olmaz inovasyon için her şeyden önemlisi süreçlerimizi değiştiriyor. Manuellikten tamamen çıkıp otomasyon dediğimiz, süreçlerimizi optimize ettiğimiz tarafa doğru geçmemiz gerekiyor. Evet, peki sistem nasıl çalışıyor? Gördüğünüz üzere bir tarafta üretici, diğer tarafta tüketici. İkisinin de ekranında bir ticaret platformu var. Aslına bakarsanız bugün telefonla ulaşılmak istenen sertifikalara biz diyoruz ki gelin bir ticari platform üzerinden ulaşın. Biliyoruz ki alıcıya ve satıcıya ulaşmak zor. Ulaştığınız zaman operasyonel süreçleri ilerletmek zor. Ve diyoruz ki iki tarafta da dijital cüzdanı biraz önce anlattığımız gibi dijital cüzdanımızı konumlandıralım. Üretici oturduğu yerden piyasadaki fiyatları tamamen izleyerek ve analiz ederek fiyatlandırmasını yapsın. Tüketici ise yine aynı şekilde bir platform karşısında ekranında fiyatları, piyasayla ilgili haberleri tamamen analizini gerçekleştirip bilinçli bir tüketici haline dönüştükten sonra istediği sertifikayı, hangi sertifikaya ihtiyacı varsa ticaretini tamamlasın.
Ve diyoruz ki burada aslında dijital cüzdan sağlayıcıları ve dijital ticaret platformları bu pazar yerinin oluşmasında olmazsa olmaz. Öncelikle diyoruz ki bir ticari platform olmalı ki bir pazar yeri yaratıyor olalım. Öncelikle amaç pazar yerini oluşturmak. Güvenli ticareti oluşturduktan sonra da tamamen pazarın büyümesini hep beraber izlemek. Şimdi burada önemli olan kısım aslına bakarsanız ticaret platformu, arkasından kullandığımız emir eşleştirme kısmında gördüğünüz blok zincir teknolojisi ve dijital cüzdan. Tamamen manuel götürülmüş tüm süreçleri dijital bir hale nasıl getirebiliriz dediğimiz ilk ürünümüzün adımlarında öncelikli olarak bu pazar büyüklüğüne ulaşabilmek, bir an önce büyük pazarda yer alabilmek için kurduğumuz dijital platformumuz. Şimdi sistemde aslına bakarsanız ekranda emirleri görüyorsunuz. Yani tüketici buradan girip kolaylıkla bir sertifika ihtiyacını gerçekleştiriyor olacak. Ve bir takas günümüz var. Finans piyasasından örnek alarak ilerlettiğimiz sürecimizde bir T+2 gün dediğimiz bir takas günümüz var. İşlem gerçekleştikten sonra her iki tarafa da işlem protokolü gidiyor. Yani bakarsanız şu anda fiziksel olarak imzalanmış olan sözleşmeler yerine sistem üzerinde direkt otomatik olarak protokolleri yolladığımız akıllı kontratları burada çalıştırıyoruz. Sertifikanız ve paranız güvenli ticari işlemlerin blok zincir teknolojisiyle eşleştiriyoruz. Bu T+2 gün içerisinde sertifikanın ilgili tarafa ulaştırılması alıcıya, satıcıya ise tamamen tahsilatına ilişkin tutarın gönderilmesi yine bulut teknolojileri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Evet, ihtiyaç duyulan teknolojileri aslına bakarsanız biraz önceki ürün tanıtımımızda da kısa da olsa bahsettik. Dedik ki merkezi olmayan blockchain teknolojisiyle sertifika takibi ve ticaretin güvenliği. Blockchain teknolojisini ilk etapta konumlandırdığımız kısım güvenli sertifikanın iletimi ve akıllı kontratlar kısmı oldu. İlerleyen dönemlerde yapay zeka ile yeşil enerjinin üretiminden, iletiminden ve kullanımından, finans sektöründe bunu çok kullanırız, uçtan uca, tam anlamıyla sürecin optimizasyonunu gerçekleştireceğimiz yapay zeka teknolojilerine ihtiyacımız var. Ve bulut tabanlı veri depolama, entegrasyon dediğimiz yine sunumumuzun başında, entegrasyon, birbirleriyle konuşulan sistemler, birbirleriyle veri akışı sağlayan ve verinin anlamlandırılacağı, önlem alınacağı, mevcut durumumuz, geleceğe bakışımız, planlarımızı ortaya koyacak veri depolama ve entegrasyonlar büyük verinin yönetimi büyük önem arz edecektir. Dolayısıyla bir an önce pazar yerini aslına bakarsanız oluşturup, verileri toplayıp, diğer sistemleri besleyip, diğer sistemlere entegre olup yapıyı, yeni dünyamızı kuruyor olmamız gerekiyor. Yine akıllı sözleşmeler ve dijital süreçler, otomasyon. Akıllı sözleşmelerle ilk aslında manuel yürütülen süreci açmış olacağız. Şu anda fiziki kontratlarla ilerlettiğimiz sürecin yerine akıllı kontratları, akıllı sözleşmeleri koyarak ilk dijital sürecimizi başlatıyor olacağız. Diğer taraftan Excel'le yönetilen bir üretim portföyümüz var. X kısmını sertifikalandırdık, Y kısmı kaldı. Nasıl takip edeceğim, ne kadarını satmam gerekiyor, elimde ne kadar mevcutta satılacak sertifika var kısmındaki Excel'lerle götürdüğümüz bu yönetimi de yine platformlara taşıyor olacağız. Ve sunumumuzun başında bir grafik çizmiştik. Dedik ki sürdürülebilirlik. Evet, sürdürülebilirliğin de ilk etapta çevresel sürdürülebilirlik dediğimiz bir kere hepimizin çevreye duyarlılığı, çevreyi koruma ve geleceğimizi koruma, daha yeşil bir gelecek için, sürdürülebilir bir gelecek için bu perspektiften bir an önce yeşil enerji ve yeşil sertifika kullanımına başlamamız gerekiyor. Bu farkındalığımızı dilden dile, kulaktan kulağa yazdığımız, okuduğumuz her alanda birbirimize iletmemiz ve geleceğimiz için bizim de bir el atmamız gerekiyor bu sürece. Ve diyoruz ki ekonomi, yani olmazsa olmaz sürdürülebilirlik kriterleri aslında sürdürülebilir ekonomi. Sürdürülebilir ekonomi içinde kaynaklarımızı doğru ve etkin kullanmamız gerekiyor. Doğru ve etkin kaynak kullanımının içerisinde bir de biliyoruz ki sınırda karbon düzenlemesiyle firmalara
ekstradan maliyet yaratacak, ürünlerinin yeniden maliyetlendirilmesini gerektirecek bir takım mevzuatsal düzenlemelerde ekonomi olmazsa olmaz diyoruz ve yeşil enerjinin, temiz enerjinin kullanımına bir an önce geçecek planlarımızı, stratejik hedeflerimizi koymamız gerekiyor. Ve diyoruz ki bu süreçte aslında nasıl en optimize şekilde yöneteceğimizi bulurken inovasyon diyoruz. İnovasyon olmazsa olmaz. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp yerine yenilerini koymamız gerekiyor. Ve bu sadece tek bir alan değil, her alanda değişmemiz, dönüşmemiz ve bu dönüşüm sırasında da dijitalleşen tüm ortamları hep birlikte yaratıyor olmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler, güzel bir gün diliyorum.